Bu hafta geçen haftaki konumuza devam edeceğiz. Geçen haftaki konumuz biliyorsunuz ki saç dökülmesinin sebeplerinden bazılarıydı. Bu hafta da yine bu konuya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçen haftaki saç dökülmesi tedavilerinde belli kullanılan ilaçlar vardı. Şimdi bunların dışındaki şeylerden bahsedeceğiz. Bunların birincisi aslında sizdeki tiroid hormonlarının bozukluğu veya tiroid bezinizle ilgili bir problem de olabilir. Yani saçınıza istediğiniz bakımı yapın, istediğiniz şampuanı veya vitamini kullanın. Eğer böyle bir durum varsa bunların hiçbirisi işe yaramayacaktır. O yüzden bununla ilgili en başta bir doktora gözükmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ama eğer bunların dışında bir problemimiz varsa, yani mesela vitamin ve minerallerden eksik besleniyorsak, bu da kesinlikle saç dökülmesi oluşturan sebeplerden bir tanesi. Bunların başında özellikle kadınlar için demir takviyesi geliyor. Demir eksikliği yine birçok kişide saç dökülmesine yol açan sebeplerden bir tanesi. Bir diğeri B9 ve B12 vitaminlerinin eksikliği, yani folik asit ve B12 yine saç sağlığımız için son derece önemli olan vitaminlerden. Bir diğeri D vitamini. Tabii ki D vitamini bütün vücudumuz için çok önemli işlevlere sahip bir vitamin. Bunların yanı sıra bazı mineraller, mesela çinko, magnezyum veya bakır gibi minerallerde yine saç dökülmesine, bunların eksikliği saç dökülmesine sebep olan minerallerin başında geliyor. Aynı zamanda pantotenik asit dediğimiz B5 vitamini yine saç sağlığımız için çok önemli. Omega 3 tabii ki saç sağlığımız için en önemli şeylerden bir tanesi. Bunların eksiklikleri de bizde saç dökülmesi oluşturabilen sebepler. Peki bu konuyla ilgili genelde şöyle bir soru var. Şu aralar kolajen kullansam benim saç dökülmem durur mu? Şimdi biliyorsunuz ki kolajen de bir protein molekülü. Saçın yapısından bahsederken de %80'inin proteinlerden oluştuğunu, hatta büyük bir kısmının da keratinden oluştuğunu söylemiştik. Tabii bu proteinleri oluşturan bazı amino asitler de var. Mesela sistein, metionin, lizin veya arginin gibi amino asitler de yine bu proteinlerin oluşmasına katkı sağlayan maddeler. Şimdi kolajen kullanmak tabii ki saç sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir ve saç dökülmenizi belli bir oranda durduracaktır. Fakat mesela sizde bir demir eksikliği söz konusuysa direkt bir kolajen takviyesi kullanmak yerine C vitamini kullanmak hem kolajen seviyelerinizin artmasına hem de demiri daha iyi emilmesine sebep olacaktır. Ve böylece ikisi birlikte size daha fazla fayda sağlayacaktır. Yani böyle bir durumda kullanacağınız takviyeyi aslına bakarsanız biraz değerlerinize göre seçmenizde yarar var. Peki şimdi bunların hangisinin eksik olduğunu bilemiyorsak ne yapacağız? Yani piyasada çok fazla gerçekten ürün çeşidi var, çok fazla marka var ve bu vitamin minerallerin dışında çok fazla da bitki ekstreleri var. Yani ürünlerin içerisinde gördüğümüz veya hidrolize keratin içeren ürünler var. Bunlar da tabii ki tercih edilebilir. Yani böyle bir durumda hangisini tercih edeceğim diye bir kafa karışıklığı yaşıyorsanız maalesef ki üzülerek söylüyorum, şu kesinlikle çok iyi gelir diyebileceğim hiçbir durum yok. Yani zaman zaman ben de saç dökülmesi problemi yaşayan insanlardan biriyim. Ama mesela genel olarak alan kişilerin çok memnun kaldığı bir takviye bende gerçekten hiç işe yaramamıştı. O yüzden size şu takviye çok iyi gelir kesinlikle diyemem. Biraz önce saymayı unuttum. Biyotin de tabii ki bazı çevrelerce eksikliğinin fazla gözükmediği söylense de bence saç dökülmesi durumunu oluşturan, biyotin eksikliği saç dökülmesi durumunu oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi. O yüzden ben böyle bir durumla karşılaştığım zaman genelde kendime bir biyotin takviyesi ve
bu amino asitleri içeren, proteinlerin yapılmasını sağlayan amino asitleri içeren bir takviye, bazen de hidrolize keratin içeren bir takviye tercih ediyorum. Şimdi bunların dışında yine çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu: şampuan saç döker mi? Yani saçımıza kullandığımız ürünler saç dökülmesi üzerinde etkili mi? Şimdi bununla ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Biliyorsunuz, öğrendiniz artık, saç dökülmesi biyolojik bir olay ve günde 50-100 saç teline kadar dökülme normal kabul ediliyor. Ama mesela benim gibi böyle saçlarınız uzunsa 3 tane saç telinin düşmesi bile sizde bir anda böyle çok fazla saç gördüğünüz için saçlarım çok dökülüyor, bir an önce bir şey yapmam lazım gibi bir algıya sebep olabiliyor. Aslına bakarsanız bu normal bir süreç. Hepimizin saçları büyüyor, gelişiyor, ölüyor, dökülüyor. Yani bu herkeste olan bir şey. Ama şampuanlamak nasıl etkiliyor derseniz şöyle bir durum söz konusu. Kendinize uygun olmayan, saçınıza uygun olmayan şampuanlar kullanmak saç derinize zarar veriyor. Yani saç deriniz zarar görürse saçınızın dökülme miktarı ve sıklığı o ölçüde artıyor. İşte bazıları mesela çok kurutuyor veya bazı yağlar gerçekten saçınıza iyi gelmiyor ve saç dökülmesine sebep oluyor. Böyle bir durumda aslında kendi saç tipinize uygun bir ürün kullanmak bence son derece önemli. Şampuan kesin saç döker diye bir şey yok ama dökmez diye de bir şey söz konusu değil. Şimdi bir diğer konu da şu: çok sık saç yıkamak saçlarımın dökülmesine sebep olur mu? Aslına bakarsanız saç yıkamayla saç dökülmesinin hiçbir alakası yok. Sadece eğer yanlış bir ürün kullanıyorsanız ve çok sık saçınızı yıkıyorsanız böyle bir durum saç dökülmesine ekstra sebep olabilir. Bir de tabii şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki hepimizin vücudundaki gözeneklerden sebum salgılanıyor. Bu sebum bazı kişilerde daha hızlı ve daha fazla salgılanıyor. Dolayısıyla böyle saç tellerinin birbirine yapışma durumu veya havadan gelen kirliliklerin bu sebumlara yapışması neticesinde saçın daha hızlı kirlenmesi söz konusu olabiliyor ve bu kişilerde saçları daha fazla yıkama ihtiyacı hissedebiliyor. O yüzden sürekli saç yıkamanın da saç döktüğüne dair bir düşünceleri var. Aslına bakarsanız doğru ürünler kullandığınız sürece çok sık saç yıkamakla saç dökülmesinin bir alakası yok. O yüzden kendinize uygun ürünler kullanmak saç sağlığınız için son derece önemli. Peki şampuanların içindeki bütün maddelere dikkat edecek miyiz? Şimdi birincisi, eğer saç derinizde bir problem varsa en başta onu tedavi etmeniz gerekiyor. Bir kepek, egzama, sedef gibi bir problem söz konusuysa onu tedavi etmeden saç dökülmeniz geçmeyecektir. O yüzden bu tedavi sürecinde gerçekten klinik çalışmaları olan veya ilaç statüsünde olan ürünler var. Bunlardan birini tercih etmenizi öneririm. Ama böyle bir durum söz konusu değilse, saç deriniz sağlıklıysa, bana sorarsanız saç tipinize uygun bir şampuan seçmeniz yeterli olacaktır. Yani içinde illa şu olsun, bundan olmasın gibi şeyler düşünmekten öte mesela ben kendi saçlarım için, saçlarımı boyattığım için nemlendirici bir şampuan tercih ediyorum. Ama hani bu dediğim gibi tamamen kişisel bir şey. Bir de bunların yanı sıra mesela hangi şampuanı seçelimden öte mevsimsel değiştirmenizde bence yarar olacaktır. O da şöyle: mesela çok fazla güneş ışınının altında kalıyorsanız eğer yaz döneminde normal boyasız bir saç yaklaşık 3 saatte yıpranırken boyalı bir saçın 1 saat içerisinde yıprandığını, böyle parlamasının azaldığını, renginin solduğunu görebiliyoruz. O yüzden mesela böyle bir dönemde yine güneşten koruyucu spreyler, bakımlar kullanırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Yani bunu dönemsel değiştirmekte fayda var ama içerisindeki maddelerin hepsine birden dikkat ben etmiyorum açıkçası. Yani bu biraz kişisel tercih ama tabii ki edebilirsiniz. Önemli olan şey böyle bir durumda sizin saç yapınıza uygun olup olmadığı. Şimdi bunlar dipten dökülmeler, kökten dökülmeler için konuştuğumuz konulardı. Ve de biliyorsunuz ki hepimizin kanayan yarası belli işlemlere bağlı olarak veya yanlış uygulamalara bağlı olarak koparak dökülmeler. Koparak dökülmeleri de bir sonraki videomda sizlerle buluşturmuş olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıklı saçlarınız olsun ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.